Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Bugün sizlerle farklı bir model çalışacağız. Evet arkadaşlar, hemen malzemelerimizi göstermek istiyorum. Bu ayakkabı için, bakın bu kalın hasır tabanı kullandım. Tığ olarak ne kullandım? Bakın 4 numara 1.60, 7 numara 1.30. İpimiz 9 katlı filoş ipi 2 kat yaptım arkadaşlar. İçerisine arkadaşlar A4 kağıdını bunun üzerinden şöyle yerleştirdim. Makasla kestim. Bakın kalıp çıkardım kendim. Bunu da keçenin ve kumaşın, bakın bu döşemecilerde kullanılan kumaşlar, şu da aynı şekilde, bakın şu zemindeki de aynı şekilde. Kumaşı buna yapıştırdım. Kenarlarını da yine delik açıp şu iple tığlamayı düşünüyorum. Yine içerisine yapıştırmayacağım. O tabanı yapıp içerisine yerleştireceğim arkadaşlar. Sadece boncuklarımız var. Evet arkadaşlar, malzemelerimi de gösterdim. Bismillah diyelim ve işimize başlayalım. Şimdi şunu söyleyeceğim. Kemer delme aparatı kullanmadım ben bunu delerken. Çünkü hasıra ciddi zarar verir arkadaşlar. Kötü bir görüntü oluşturur. O nedenle bu hasır tabanları delerken biz yardımıyla deliyorum. Biz de lazım dolayısıyla. Daha önce de göstermiştim hatırlarsanız. Şu iplerin bitiş ve başlangıç yerlerinden deldim. Hemen şöyle bir göstereyim. Bakın. Şöyle bizle bitiş ve başlangıç yerlerinden deliklerimi açtım. Şöyle arkadan başladım. Normal klasik ilmek alma yöntemi. Bakın şu şekilde bir tane battım. Araya bir zincir çektim. Bir tane battım. Araya bir zincir. Bir tane battım. Bir zincir çektim. Bakın iplerin başlangıç bitiş noktalarında açtığımız deliklerden arkadaşlar her birisinden birer tane ilmek çıkardım ve aralarına bir zincir çektim. Tamamını bu şekilde aldım arkadaşlar ben. Ön arka fark etmez. Hepsinden bir ilmek çıkardım. Araya bir zincir çektim. Bir ilmek çıkardım. Araya bir zincir çektim. Evet, bunun tamamını bu şekilde alalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. İlmeklerimizi aldık. Şimdi başlamış olduğumuz yere birleştirelim. Şu şekilde birleştireceğim. Oraya bir daha batacağım. Evet, şimdi yine bu ince ipimizle bir sıra sık iğne yaptım. Evet, bu bir sıradan sonra kalın ipe geçeceğim. Yani bir kat daha ekleyeceğim. Iğnemizi bitirdik arkadaşlar.
Şimdi şöyle bir zincir atıp kilitli yapalım. Diğer ipimizi de ekleyeceğim. Ve 7 numara tığımı bırakıp 4 numaraya geçeceğim. Buna da bir ilmek çıkaralım. Şimdi ikisi birlikte tam 3 sıra sık iğne gideceğiz arkadaşlar. Şöyle şu şekilde. Yine burada da ilmeklerinizi alırken alt taraf tek kat, üst taraf 2 kat. Sık olduğunu, üst üste geldiğini düşündüğünüz yerler olduğunda arada bir tane atlayıverin arkadaşlar. Geneline ben battım. Sıkı çektim biraz da. Ama o şekilde yığılma hissederseniz kesiverin arada. Arkadaşlar 3 sıra sık iğnemizi yaptık. Bakın ilk yaptığımızla birlikte 4 sıra oldu. İlk yaptığımızı tek kat yaptığımız için arada ince bir şekilde gözüküyor. Şimdi buna ne yapacağız? Hemen ayakkabımızın önünü bir göstereyim ben size. Şu motifi yapacağız. Şöyle ipimize 12 tane zincir çekelim. Şuna 1 diyelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bu deliğin daha küçük olmasını istiyorsanız 10 çekin. Şöyle batalım en alttan. Bir, iki, üç. Üzerine aldım. Tam bunun içerisine şu zinciri de bir sayalım. 10 tane ikili trabzan yapacağız arkadaşlar. Şu bir, şu iki olsun. Bakın 10 tane ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine aldım. Şu ipi şöyle biraz arada yürüteyim. Ve 10. Şöyle. 1. Şöyle yapayım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şu başlamış olduğumuz yere bir ikinciye battım. Bakın bu şekilde. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine aldım. Tekrar her birisinin içerisine ikili trabzanlarla doldurarak ilerleyeceğiz. Bakın üzerinde kaç tane oldu? Çektiğimiz zincirle birlikte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane oldu arkadaşlar. 6-10 tane yapmıştık. Şimdi 2 zincir çektim. Üzerine aldım. Şu boşluğa 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptık. 3 zincir çekelim. Tekrar aynı yere 3 tane daha ikili trabzan. Yine 2 zincir. Hemen şurada bakın ilkinden şimdi buraya baş tarafa geldik.
Şu en sonuncuya da batalım. Bir tane artırmış olduk. Bunu batarak. Artık karşıya buradan geçmeyeceğiz. Geri döneceğiz artık bundan sonra. Burada şimdi bir, iki, 3 zincir çektim. Döndüm. Üzerine aldım. Hemen dibinden ikili trabzanlara devam. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, 10, 11. Üzerine aldım. Şu boşluğa bir, iki, bir de şuraya batacağım. 3 tane. Neyse şöyle dolduralım. 3 tane battım. 1, 2 zincir çektim. Buraya yine 3 tane ikili trabzan. 3 tane yaptık. 3 zincir çekelim. Üzerine alalım. İki zincir çektik. Üzerine aldık. Yine şuradaki boşluğa bir tanesini şuradan başladım bakın. 3 tane ikili trabzan yapacağız. 2 3 dolduralım hepsini ikili trabzanla. Şu sonuncuya da batalım. 1 2 3 zincir çekelim. Dönelim. Üzerine alalım. Dibinden aynı arkadaşlar yapmış olduğumuz işlemi tekrar yapacağız. Yine bakın buraya 1 2 3 tane daha doldurdum. 1 2 zincir çekeceğiz. Üzerine alacağız. Yine aynı şekilde burayı ikili trabzanlarla dolduracağız. 1 2 3 aynı yere battım. Yine 2 zincir 1 2 üzerine alalım. Bu boşluğa 3 tane ikili trabzan yapacağız. Şu ilkini şuraya tutturabiliriz, şuraya. Evet, şimdi devam edelim. Bir, iki, 3 zincir döndüm, üzerine aldım. Aynı şekilde
Artık bu ikili trabzanlar sonuncu. Şurada çünkü 1, 2, 3, 4 tane örnek var. Bir, iki, üç, dört. Yine bu boşluğa 3 tane dolduralım. 1, 2. Sonuncuyu şuraya bağlayacağım. 3. 1, 2 zincir üzerine aldım. Boşluğa battım. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir çektim. Üzerine aldım. 1, 2, 3. 1, 2 zincir çektim. Üzerine aldım. Yine buraya boşluğa 3 tane. 1. Yine bağlamayı unuttum. Çok şart da değil arkadaşlar da ben diğerini öyle yaptığım için. Şuraya bir tanesini bağlayarak yaptım çünkü. 1, 2, 3. Evet. Bakın motif bu şekilde ortaya çıktı. Şimdi etrafını sık iğne ile çevireceğiz. Şöyle 2, 3 tane doldurdum trabzanın içine. Buranın geniş olması önemli. Bakın arkadaşlar, burası dar olmayacak. Çünkü ayak geçeceği için buradan birazcık geniş olması önemli. Yan yana çıkartın. Bu şekilde tüm çevresini sık iğne ile dolduralım.
Şimdi burada şu karşıya kadar yine sık iğne yapacağız. Buradan ayakkabımızın ön kısmına ekleme yapacağız çünkü. Şu tam köşelerde aynı yere 2 batın her zaman. Bakın aynı yere bir daha battım. Devam. Evet. Motifimiz bitti. Şimdi ekleme yapacağız arkadaşlar. Buraya kadar geldiysek bu şekilde ön kısmına monte edeceğiz. Şimdi birazdan göstereceğim onu da. Şöyle göstereyim. Tam ortada ön kısmını bir tespit edelim. Tam ortayı, şöyle tam ortasını tespit edelim. Motifimizi de bakın şuradaki 3 sık iğnenin tam ortasındaki sık iğneden tutturalım. Tam ortası orası çünkü. Bir iple bağlayalım. Şöyle ortayı tutturduktan sonra kenarlarını burayı da bağlayalım. Biraz daha geriden olması lazım. Bakın şurada bir sıkışıklık oldu. Neyse onu örerken açar devam ederiz. Bu motife göre siz yerini ayarlayın. Şu ortayı ayarladıktan sonra zaten kenar kısımlar ortaya çıkar. Arkadaşlar buraya birleştirirken ipimizin bir tanesini bırakacağım. Tek katla birleştireceğim. Ön kısım kaba durmasın diye böyle yaptım. Bakın bu burada kalacak diğeri. Zaten 7 numara tığımı da aldım. Şöyle biraz gerdirerek, şurada da gerdireceğiz, onu açacağım ben. Şöyle biraz gerdirerek birleştirelim. Burada yine yeşil motifli babette yaptığımız gibi ters sık iğne ile birleştirdim. Şuradan bir tutturayım ilk önce de. Şimdi bakın. Buradan karşı taraftan alalım ve ters sık iğne ile devam edelim. Bir sık iğne buradan, bir sık iğne buradan alıyoruz. Ve bu şekilde yine bakın bir buradan aldım, bir motiften aldım. Bir buradan bir karşıdan alıp ters sık iğne ile birleştiriyorum.
Bakın bir buradan, bir karşıdan. Bir bu taraftan, bir karşıdan. Çok yakınlaştırdığım için taban kameraya çarpıyor. Yine bakın bir sık iğne buradan, bir motiften. Gördünüz mü? Bu şekilde tamamını birleştirelim. Yeşil motifli babet videomda aynı şekilde birleştirmiştim motifi. Ters sık iğne yaparak birleştirmiştim. 2 katla birleştirsem çok kaba olacaktı arkadaşlar. Biraz tabi masada olmanın verdiği sıkıntı da var bende şu anda. Normalde daha kolay, basit. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi döne döne birleştirelim. Şurada yığılma olmayacak. Tek tek karşılıklı bu şekilde. Bakın çok güzel oldu. Şöyle bakarsanız hiç kaba olmadı. Bir de motifin bir parçasıymış gibi bir görüntüsü olmuş, farkındaysanız. Çok güzel oldu arkadaşlar bu ayakkabı da. Şu şık, farklı bir tarz. Bakın bir bütün gibi. İnce iple yaptığımız için de kaba da görünmedi. Tek katla yaptığımız için. Çok hoş bir görüntüsü oldu. Evet, aynı şekilde bakın ters sık iğne ile buraya kadar bağladık. Muntazam bir şekilde yerine yerleşti, dikkat ederseniz. Evet, tabanlarımızı da tığladım kenarlarına. Bunu da yerleştireceğim şimdi içerisine. Bakın şimdi ne yapacağız? Buraya tek katla geldik ya. Şu ipi koparmamıştık. Şurada bekliyordu. Hatırlarsanız başlarken. Yine koparmamak için şöyle yaptım ben. Yine böyle sık iğne yapacağız bu tarafa doğru. Şöyle. Şu ipi arada şöyle ilmeklerin arasında götüreceğiz. Şu karşıya kadar bir sık iğne yapalım şimdi. Dediğim gibi burası çok sık olmayacak arkadaşlar. Ayak girebilecek, birazcık geniş olsun.
Şu iki sırayı zaten motife örerken yapmıştık. Şu anda bir sıra ördüm. Bakın 3 sıra oldu. Şimdi dönerken oraya bir ikili trabzanları koyacağız. Şimdi burada bir ekleyelim. Burada kaydırmayla ekleyelim. 3 kaydırma yaptım. Çünkü ikili trabzan koyacağız. Bir zincir çektim. Üzerine aldım. Hemen dibine yapacağım. Biraz da genişlesin arkadaşlar, artık ayak rahatlıkla girebilsin buradan. Burada hafif bir aslında sıkılık var. Bu kısım biraz bol olacak. Bir zincir çektim. Bir sık iğne atladım. Kafes yapacağız ikili trabzanlardan. Bir zincir, bir sık iğne atla. Bir zincir, bir sık iğne atla. Bir zincir, bir sık iğne atla. Evet, şimdi burada 1 2 üçüncüye ekleyelim. Çok ters olacak. Şöyle ekleyeceğim. Evet arkadaşlar, ikili trabzanlarımız bakın bitti. Şimdi üzerine sık iğne yapacağız. Şöyle bir kutunun içine, bir tepesine, bir kutunun içine, bir tepesine. Bu şekilde kafeslerimizin içini dolduralım. Bir kutunun içine, bir ikili trabzanın tepesine şeklinde kafeslerimizi dolduralım. Şimdi sona geldiğimiz zaman yine iki kaydırmayla kenardan bağlayalım. Şimdi bunun üzerine devamına 3 sıra daha sık iğne yapacağız arkadaşlar. Aynı kenarlardan az önce yaptığım gibi ikişer ikişer bağlayarak, şuralardan ikişer bağlayarak, bakın 2 bağladım, birinciye atladım, örmeye devam. Aynı bu şekilde 3 sıra daha sık iğne yapalım. Burada 3 kaydırmayla bağlayalım arkadaşlar. 1
2 3 kaydırmayla bağladım. Dönelim. Üzerine alalım tığımızın. Hemen dibine, bakın hemen dibine ikili trabzan yapalım. 1, aynı yere batalım. 2, üzerine alalım. 1, 2, 3, dördüncü sık iğneye burası çok gerdirdi. Şuraya bir tane daha yapacağım. Üç tane yaptım. Üzerine aldım. 1, 2, 3, dördüncü sık iğneden aynı yere batalım. 1, 2, üzerine alalım. Yine aynı yere batalım. Üzerine alalım. 1, 2, 3 sık iğne atlayalım. Dördüncüye ikili trabzan. Aynı deliğe batıyoruz. Bir daha ikili trabzan. 2 zincir çekelim. Tekrar aynı yerden 2 tane daha ikili trabzan çıkaralım. Üzerine alalım. 1, 2, 3, 4. Şimdi burayı ben bu şekilde yaptım, birinciyi. Size arkadaşlar bir fikir vereceğim. Yalnız ben burada. Şimdi ben bunu birinciyi böyle yaptım diye şu anda buraya bu modeli koyuyorum. Ancak siz bakın, ben şöyle bir şey göstereceğim size. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurası kafeslerin olduğu yer. Model burada. Bu şu an yaptığım modelin duruşu burada bu şekilde. Benim hiç hoşuma gitmedi. Yalnız ben çizmeyi, botumuzu bitirdikten sonra fark ettim. Sökmek istemedim. Şimdi bence şöyle yapın. Şu ikili trabzanlarla bu motifin yerine yer değiştirin. Evet arkadaşlar, bakın yine üzerine aldım. 1, 2, 3, 4. Şöyle 1, 2, köşeye geldiği için şu başlarken 3 başlamıştım. Buna da 3 yapacağım. Bir, iki, üçüncüye. Bakın 1, 2, üçüncüye. Yani sık iğne ile alalım. Birinciyi, ikinciyi kaydırmayla alalım. Yani nasıl kolayınıza gidiyorsa öyle alın. Bunda çok belirgin olmaz. Şimdi bunun üzerine kaç sıra sık iğne gitmişim bakalım. 2 sıra bakın. 2 sıra sık iğne gitmişim. Ondan sonra ön tarafı bitirmişim. Arka tarafa geçeceğiz ondan sonra. Evet, bir tane atlayalım. Şimdi hepsinin içine tek tek sık iğne ile dolduralım. Bakın hepsinin tepesine batıyorum. Şunların ortalarına bir tane battım.
kenarlara bir ortaya, toplam modelin üstüne 5 sık iğne. Bir modelin üstüne 5 sık iğne yaptım. Bakın. 1 2 ortaya bir tane, 3 4 5. Gördünüz mü? 1 2 ortaya bir tane, 3 4 5. Bu şekilde buraya kadar gelelim. Sonra tekrar bir sıra daha buraya gelin. Ondan sonra yan tarafa başlayalım. Burada toplam 9 tane model oldu arkadaşlar. Benimki. Bu ayakkabı 38 numara. Onu başta söyledim mi bilmiyorum ama biraz bol olacak. Çünkü yanları eklerken çektireceğimiz için bu daralacak. Şimdi ön kısmı bitirdik. Yan tarafa geçeceğiz. Arkadaşlar normal sık iğne ile devam edeceğiz. Bakın bu şekilde. Şu karşıya kadar, bağlama yerine kadar sık iğne ile gidelim. Bakın arkadaşlar bu tarafa kadar geldim. Şimdi her zaman yaptığımız gibi 2 kaydırmayla yine buraya bağlayacağız. Şu bir. Şu iki. Kenarlara hep bu şekilde 2 kaydırmayla bağlıyoruz. Dönerken de birinciyi atlayıp ikinciye batıyoruz. Dolayısıyla bir tane artırmış oluyoruz. Eğer burada yine aynı şekilde 2 bağlayıp bir atladığınızda yığılma olduğunu hissederseniz ya da burası mesela istediğinizden daha bolsa 2 bağlayıp 2 atlarsanız biraz daha çektirmiş olursunuz. Yani artırmamış olursunuz. O bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Elinize göre onu ayarlarsınız. Şimdi daha fazla yapmamıza gerek yok. Kenarlardan tüm bağlamaları bu şekilde yapacağız. İkişer kaydırmayla yapacağız. Siz elinize göre ister 2 atlayın dönerken, ister 1 atlayın. Onu kendiniz ayarlayacaksınız. Şimdi bakayım mı? 1 2 3 4 5 diş bir yapalım. Artırma, eksiltme herhangi bir şey yok. 5 diş yani 10 sıra buralardan gösterdiğim şekilde bağlayarak bir yükseltelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın yan tarafı ve arka tarafı yükselttik biraz. 1 2 3 4 5 diş 10 sıra ben yükselttim. Ne artırma ne eksiltme hiçbir şey yapmadan yükselttim. Bakın altta 1 2 3 4 sıra var aynı yöne doğru. Onun üzerinde 1 2 3 4 5 dişimiz var. Şimdi bir sıra daha sık iğne ile bunu çevreleyeceğiz. Bu sefer şu önü de içine alacağım. Ondan sonra modelimizi koyacağız. Yalnız bu son sık iğnemizi yaparken şu yanlardan ve arkadan arkadaşlar toplamda 6 tane kesinti yapmıştım diğerinde. Bunda da yine şöyle ara ara 6 tane keseceğim.
Bu son sık iğneyi biraz da sıkı örüyorum. Şöyle toparlasın biraz diye. Şu hiç güzel olmadı arkadaşlar. Siz yapmayın. Bakın. Şundan koysam daha iyi olacaktı buraya. Dediğim gibi siz yerlerini değiştirin. Bunu buraya, bunu buraya yapın. Bir tane de ben koyu kahve yapmayı düşünüyorum. Onu da bu şekilde yapmam kesinlikle. Şimdi ilk defa yaparken mutlaka acemilikler oluyor. Onu da geç fark ediyorsun. Ben onu fark etseydim hemen sökerdim aslında da. Evet, şimdi bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. de bir tane keseceğim. Bir tane atladım bakın. Şöyle iyice sıkıştıracağım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet, 8. de bir tane kesiyorum. 2 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, 7. de bir tane daha kestim. Bakın bu tarafta 3 tane kestim. 3 tane de arkadaşlar ara ara diğer tarafta keseceğiz. Toplam 6 tane toparlasın diye kestim ben burada. Aynı şekilde şurada yaptığım gibi 3 tane de buradan keserek şuraya kadar sık iğne yapıp gelelim arkadaşlar. Evet, ben karşı taraftan da 3 tane kestim. Toplamda arkadaşlar ara ara 6 tane kesmiş olduk. Bakın bütün spor ayakkabılarda, botlarda, çizmelerde bunu yapmak gerekiyor arkadaşlar. Toparlayabilmek için. Gerçi babetler de aynı şekilde. Zaten videolarda onu söylüyorum gerektiği zaman. Mutlaka o kesintiyi yapmak gerekiyor ki yukarıda biraz toparlansın. Çok mu çirkin sizce de ya? Çok kafama takıldı aslında bu benim. Şurası. Şimdi arkadaşlar burada şuraya da ekleme yapalım. Şöyle. Bir, iki, 3 zincir çektim. Üzerine attım. Hemen yanına çok ayrık olacak. İlkin dibine yapalım. Dibine ikili trabzan. Evet. Bir zincir çektim. Üzerine attım. Bir sık iğne atladım. Buraya ikili trabzan. Hemen yanına bir daha. Bir zincir üzerine alalım. Bir sık iğne atla.
Kafes yapıyoruz arkadaşlar. Bir şey yok. Bir zincir üzerine al, bir sık iğne atla, yan yana 2 tane ikili trabzan. Evet, bu şekilde bakın 1 2 3 4 5 6 tam 7 sıra yükselteceğiz arkadaşlar. Her biri bir diğerinin üzerine gelecek. Şimdi ikinci sırada da birazcık göstereyim. Ondan sonra gerek yok. Bakın arkadaşlar, üzerindeki sık iğne bitti. Şimdi tekrar yukarı çıkacağız. Onu da bir göstereyim. Yine 1 2 bakın 3 zincir çektim. Üzerine aldım. Hemen yanına battım bakın. Bir zincir çektim. Üzerine aldım. Bir atlayınca bak direkt şu alttakinin üstüne denk geldi zaten. Çünkü sık iğnelerimizi alırken her birine batıyoruz. Sayı değişmiyor. Bakın bir zincir atla, şunu atla. Diğer ikilinin üstüne. Hadi bakalım. Bu şekilde tam 7 sıra yapalım. Evet arkadaşlar, 7 sıra yaptım ben. Şimdi ne yapacağız? Üzerine sık iğne gideceğiz. Aynı biraz önce söylediğim gibi bir boşluğa 2 üstüne, bir boşluğa 2 üstüne. Bu şekilde kaç sıra sık iğne yapacağız bir bakalım. Bir, 2, 3, 4, 5. Toplam 5 sıra sık iğne yapalım arkadaşlar. 5 sıra sık iğnemiz bakın bitti. Burada eklememizi yaptık. Şimdi şu örneği kuracağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. 4 sıra bu örneği kuracağız. Bir, iki, nasıl başlamıştım ki? İki zincir çektim. Hemen şöyle dibinden bir, iki. Bir, iki zincir çekelim. Üzerine alalım. Yine aynı yere batalım. 2 kere de çekelim. Üzerine alalım. 1, 2, 3 sık iğne atlayalım. Dördüncüye batalım arkadaşlar. Tekrar ikili alalım. Tekrar ikili trabzan. Araya 2 zincir. Üzerine al. Aynı yere bat. 2 tane daha trabzan yapıyoruz. Evet, üzerine alalım. Yine 1, 2, 3 sık iğne atlıyoruz. Dördüncüye batıyoruz. İkili trabzan alıyoruz. 2 zincir. Üzerine al. Üzerine al. 1, 2, 3 sık iğne atla. Dördüncüye bat. Arkadaşlar bu şekilde
Tam 4 sıra yükselteceğiz. Ben yine şuradan bir sıranın sonunda ekleme kısmında bir göstereceğim. Yukarı çıkmayı. Ondan sonra kolay 4 sırayı bitireceğiz. 1, 2, 3, 4. Hadi bakalım şuraya kadar bir gelelim. Evet arkadaşlar bakın bir sıranın sonuna geldim. 1, 2, 3, 4. Bir, iki. Şurada başlamış olduğumuz tepesine battım bakın. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. 2 tane trabzan. 1, 2 zincir. Aynı yere batıyoruz. 2 trabzan daha çıkaralım. Yine üzerine alalım. Diğerine geçelim. Şimdi ortalarına daha kolay işimiz. Her birisinin ortasına bu şekilde evet zannediyorum anlaşıldı. 4 sıra yapalım gelelim arkadaşlar aynı şekilde. Evet 4. sıranın sonuna geldim. Şuradan yine başladığımız yere birleştirelim. Bir zincir çekelim. Şimdi sık iğne yapacağız arkadaşlar. Bunun üzerine sık iğne yapalım. Şöyle bir buraya, 2 ortaya bir tane, 3 4 5 bir araya, bunların üzerlerine ortaya bir tane, ortaya 2 zincir çekmiştim hatırlarsanız, ama bakın bir tane sık iğne yapıyorum ortaya. Bu şekilde arkadaşlar buraya kadar sık iğnemizi tamamlayalım. Şimdi 1. sıra sık iğnemiz bitti. Bunun üzerine tam 7 sıra çakma sık iğne yapacağız arkadaşlar. Üzerine alacağız, batacağız ve 3 kere de alacağız. Üçünü bir kere de toplayacağız. Bu şekilde tam üzerine 7 sıra çakma sık iğne yapalım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar 7 sıra çakma sık iğne yaptıysanız şimdi ters sık iğnemize başlayabiliriz. Evet ben bitiriyorum bu arada. Evet, ters sık iğnede geri geri örüyoruz. Her sık iğnenin içerisine batıyoruz.
Ben 7 sıra çakma sık iğne yapın dedim ya az önce. Kendinize göre arkadaşlar bir sıra ikili trabzan, bir sıra çakma sık iğne de yapabilirsiniz. Çabucak yükseltmek için. Evet, şimdi ters sık iğnemiz burada bitirelim. İğne ile bunu şuraya saralım. Biraz şöyle uzun keseyim. Şöyle ters sık iğne bittiği zaman arkadaşlar biten yere bir iki defa saralım. Güzel oluyor. Bittiği çok anlaşılmıyor o zaman. Bunu aşağı kadar indirelim çünkü kıvıracağımız için görünmesin. Evet, şimdi sadece boncuklarımız kaldı. Boncuklarımızı takacağız arkadaşlar. Şöyle önüme alayım diğerini. Evet, şöyle çevirelim. Ne kadar isterseniz siz ayarlayın. Evet, ben ne kadar 1 2 neredeyse 3-4 çakma sık iğne çevirdim. Evet arkadaşlar, ön taraftaki boncuklarımızı diktik. Şimdi hemen arkaya gelecek şekilde ortaya, bakın şuradan şöyle hizalayalım.
Bakın şimdi şunları yapacağız. Bunları. Şimdi 5 tane takacağız. Şöyle başlasak 1 2 3 4 5. Bakayım. Evet, çok fazla bu tarafa gidecek. Şöyle başlamamız lazım. 1 2 3 4 5. Evet, bu iyi. Şuradan. Yani o 5 taneyi de böyle ortada bir şekilde koyacağız arkadaşlar. Bu şekilde tığımı taktım bakın. Biraz ipi uzun bırakacağım arkadan bağlamak için, ipi kaybetmek için yani. Evet. 1 Bir dakika. Bir düğüm atalım. Şöyle bir düğüm attık. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. İpimizi keselim. İğneye takalım arkadaşlar. Evet. Şöyle boncukları bir dökeyim şuraya. Sarı. Pembe, fuşya daha doğrusu. Ahşap. Yeşil. Yani iki renk üst üste gelmeyecek şekilde ben hepsini ayarladım aslında. Şimdi şu anda da diğerinin aynısı gibi takıyorum. Yani renkleri de aynı sırayla takıyorum arkadaşlar. Farklı olmasın diğerinden diye. Evet, 5 tane. Bakın. Bu şekilde 5 tane takalım. İpimizin ucunu şöyle dibine gelecek şekilde düğüm atalım. Tam dibine gelsin. Evet. Bizimki gelmedi. Bir tane daha. Evet, bu şekilde 2 tane düğüm atalım. Ucunu keselim ve hemen yakalım arkadaşlar. Evet, şu ipi içeride kaybedelim. Bir iki bağlayalım. Evet, bir tane daha yapalım. Daha sonra tamamını bu şekilde
yapıp gelelim. Bakın bu zinciri buraya bağladım. Şimdi diğerini bu boşluğa. Şu aralardaki boşluklar ölçümüz arkadaşlar. Şuralara bakın. Şu boşluklara. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bir tane zincir çekelim. Evet arkadaşlar, bir modelimizin daha sonuna geldik. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.